Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok şık, çok güzel 3 boyutlu üçgen şal modelini çalışacağız. Sanırım 4 gün önce sıkı bir takipçim olan Fatma Hanım bana e, bu modelin fotoğrafını gönderdi. Çıkarabilir misiniz? Ben çok beğendim diye. Ben fotoğrafı gördüğümde bayıldım zaten. Modeli çıkarmak için biliyorsunuz ki öncelikle çok beğenmek gerekli. Ben gerçekten çok beğendim. Çok da uğraştım çıkarmak için resimden. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ip Alize'nin pırıltılı şal ipi arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 1,75 numaralık tığ ile ördüm. Yine şu anda size göstereceğim açık renkli bir ip. Yine Alize Angora Gold simli şal ipi arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen şöyle hızlıca arkasında göstermek istiyorum. Çok şık. Evet, isterseniz hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce de minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip bu videonun altına o güzel yorumlarınızı da yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyoruz modelimizi yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5 tane çok sık olmayacak zincir çektim. İlk çektiğim zincire batıyorum ve sık iğne ile şöyle minicik bir halka yapmış oluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Daha sonra halkamın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Araya 2 zincir çektim. Daha sonra yine halkamın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan halkamın içine. Evet. 2 zincir. Son olarak yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve şalımın ilk sırasını yapmış oluyorum. Şurada alttan yürüttüğümüz için hemen şurayı kesiyorum. Bakın bu şekilde 3 tane yuva yapmış oldum. Bakın şu şekilde 3 tane yuva yapmış oldum. 2 tane kenarım var. Bir tane de model için boşluğum var. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen kenar bölümümü çalışıyorum. Balık sırtımı 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan. Evet. 3 zincirim olacak. Hep ara zincirlerim 3 tane olacak arkadaşlar. 3 zincir. Tığın başını doluyorum ve hemen ortaya batıp ikili trabzan yaptım. 3 zincir. Tekrar aynı yuvanın içine batıp buraya gördüğünüz gibi üçgen bir yuva yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım ve tekrar buraya da köşemi yapıyorum. Şalımın kenar bölümünü yani. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Köşelerimiz, kenar bölümlerimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Tekrar kenarla başlıyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincir.
Tekrar 3 tane ikili trabzan. Evet, bu bölümde artık modelimizi yapmaya başlayacağız. 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve hemen şurada şuradaki ilk trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Yuvamın içine 3 tane ikili trabzan, pardon 2 tane ikili trabzan yaptım. Toplamda 3 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Şimdi buraya ben 10 tane ikili trabzan yapacağım ama tepelerine pıtırcık yapacağım. İlkini yaptım, ikili trabzan. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle bakın araya batıyorum. Sık iğne ile kapatıp bir pıtırcık yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın hemen araya battım. Sık iğne ile kapattım. İkili trabzan. 1, 2, 3. Hemen bakın 2 trabzan arasına batıp sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle arada çekiyorum ki 10 taneyi sığdırabilelim. Evet, pıtırcıklarımızı unutmuyoruz. Toplamda 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yapıyorum buraya ben. 1, 2, 3 zincir çekiyorum pıtırcık için. Pıtırcıklarınız daha görünür, daha böyle tok olmasını istiyorsanız 4 zincir de çekebilirsiniz. Yani kendinizce oynamalar yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde 10 tane olana kadar devam edeceğim. Kaç oldu? 2, 4, 6, 7. 3 tane daha yapacağız. 8. yapıyorum. 9. Ve 10.'yu da aynı şekilde yapıyorum. Pıtırcıklı şekilde. Şimdi çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Kafanızın karışacağı da aslında bir şey yok ama ilk başladığınızda karışabilir. Bakın 3 tane normal ikili trabzan yaptım. 10 tane pıtırcıklı trabzan yaptım. Şimdi burada yine aynı yuvanın içine batarak normal ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Bakın. Şurada 1, 2, 3 tane ikili trabzanın arasına tığımı geçiriyorum ve arkadan ilmeği çekiyorum. Bakın şu şekilde. Modelimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Hiç zincir çekmiyorum. Şöyle battığım yeri göstereceğim. Bakın. Üçgen yuva, tığın başını doladım ve yine üçgen yuvanın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın hemen şuradaki trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burada da 3, burada da 3 tane normal ikili 3 tane trabzan olmuş oluyor. Bir türlü söyleyemedim. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen köşeme geçiyorum. Köşe diyorum, kenar bölümü arkadaşlar. Siz yine de anlıyorsunuzdur benim dilimi. Sürekli motiflere de böyle köşe yaptığımız için hep dilimde köşe var. Kenar bölümünü yapıyorum. Balık sırtını çoğumuz biliyoruz zaten. 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzanı yaptık mı tamam. 1, 2, 3 zincir çekiyorum dönüşlerde. Döndüm. Hemen köşemi yapıyorum. Bu sırada yuva sırası arkadaşlar. Modelin arkasını çevirdiğimizde anlıyoruz ki yuva sırasına geldik. Önünü çevirdiğimizde model. Şimdi sadece bu sırada yuva yapacağız. Evet. Dediğim gibi zincirlerimiz hep 3 tane olacak. 1, 2, 3. Tığın başını doluyorum. Şimdi
şöyle iki yana modeller üst üste gelmemesi için modellerin üzerine yuva yapmayacağım. Şimdi bakın buradaki 3 zincirlik bölümün tam ortasına batırıyorum. İkili trabzan yaptım. 3 zincir, tığın başını doladım. Yine aynı zincirin içine batıyorum ve ikili trabzan yaparak buraya bir yuva yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şu düzgün durması için şu şekilde yapıyorum. Bakın tam ortasına batırdım. Şöyle ilmeği aldım, sıkıca bir sık iğne yapıyorum. Şöyle önden de gösteriyorum. Bakın böyle daha sabit, güzel duruyor. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir ikinci zincire battım. İkili trabzan. 1 2 zincir. Pardon, 3 zincir. Ekrana da bakıyorum net miyiz diye. Evet, yine aynı yere battım. İkili trabzan. 1 2 3 zincir ve hemen kenar bölümüne geldim. Kenar bölümünü hızlıca yapıyorum. Orayı öğrendik zaten. Önemli olan modeli de öğrendik. Sadece sıralama arttıkça her sırada bir tane fazla model yapmış olacağız. Onların yerlerini göstermiş oluyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İlk modeli yaptık. Hemen bir üst sırada 2 tane yanlara yapacağız. Hemen tabii hızlıca şu köşeyi yaparsak. Evet. Bu renkle de çok minnoş, güzel olacakmış. Her defasında Liloş'un tüylerine maruz bırakıyorum sizi ama ne olur kusura bakmayın. Lila maalesef yünlerimin üstünde uyuduğu için yünlerim hep tüy olmuş. Ne olur kusura bakmayın. Evet. Kenar bölümümü bitirdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığın başını doluyorum ve hemen buradaki ilk trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Yuvanın içine 2 tane ikili trabzan ve burada ne yapıyorduk? Yuvanın içine 10 tane tepesinde pıtırcık olan ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ikili trabzan, 1 2 3 zincir, hemen 2 trabzan arasına battım, sık iğne ile kapattım. Bu şekilde 10 tane yapıyoruz. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü. Beşinci. Biraz zamanınızı alıyor ama ortaya da gerçekten çok hoş ve çok şık bir şey çıkıyor gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Buna benzer çok yapmıştık sizlerle. Buna benzer birçok modelim var. Ama bu da olsun istedim. Bu da çok güzel çünkü. Biliyorsunuz ki ben kesinlikle hiç beğenmeden model, yani kanalımda olsun istemiyorum. Kanalımda modellere baktığınızda hiçbirini atlamanızı istemiyorum. Tabii ki renkler ve zevkler değişir. Ama çoğunuz da hepsinin çok güzel olduğunu söylüyorsunuz. Beni rahatlatıyor, çok sevindiriyor. Çünkü özenerek seçiyorum gerçekten hepsini. Ya amaç sadece burada para kazanmak değil. Sizlerin beğeneceği şeyleri sunmak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane yapmışız bile. 10 tane pıtırcıklı trabzandan sonra normal yine üçgen yuvanın içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi uzattım. Hemen şuraya dönüyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün arasına girdim. Arkadan
Şöyle ilmeğimi topluyorum bakın. Hemen model ortaya çıktı. Tığın başını doladım. Yine üçgen yuvanın içine batıyorum bakın. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen üçgen yuvamın trabzanına şöyle batıyorum ve ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. Hiç ortaya atlamıyorum. Hemen diğer yuvaya geçtim. Yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. Modeli öğrendik artık. Videoyu çok uzatmayalım isterseniz. 3 tane normal ikili trabzanımı yaptım. 10 tane de pıtırcıklı trabzanlarımı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 2, 4, 6, 8, 10 tane pıtırcıklı trabzanlarımı yaptım. Bir tane normal trabzanımı yapıyorum. Ve yine aynı yöntemle modelimi topluyorum. Yine üçgen yuvanın içine bir ikili trabzan, bir trabzan tepesine ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir ve köşelerimi tamamlayıp geriye dönüp bir buradan bir de dönüşte köşemi yapıp dönüyorum. Evet, ben köşemi yaptım. Yine de şöyle önden görünüşünü göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi bir üst sıraya 3 tane yuva yapacağız. Şimdi yine yuva sırasındayız. 1, 2, 3 zincir. Hemen bakın 3 zincirlik bölümün ortasına battım. İkili trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Burada ne yapıyorduk? Bakın şöyle düzeltiyorum bunu. Şöyle. Tam hem şuradan hem de önden çıkarıyorum. Şurayı şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3. Bakın hemen şu ortaya da bir yuva yerimiz açılmış. Hemen oraya da bir yuva yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı yere batıp ikili trabzan yaptım ve bir yuva daha yapmış oldum. 3 zincir. Yine modelimin önüne geldim. Tam modelin ortasından batıyorum ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen ikinci zincirin ortasına batıp ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan. 3 zincir ve kenar bölümünü yapacağım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane yuva yapmış olduk. Kenar bölümümü tamamlayıp dönüyorum. Evet. Kenar bölümümü bitirdim. 3 zincir çekiyorum. Ve yine bakın aynı şekilde 3 zincirden sonra üçgen yuvamın ilk trabzanına batıp 1, içine battım 2, tekrar üçgen yuvanın içine batarak 3 tane normal ikili trabzan. Yine üçgen yuvamın içine 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yapıyorum. Yine ben 10 taneyi tamamlayıp döneyim. Evet arkadaşlar, 10 tane pıtırcıklı trabzanımı bitirdim. Bir tane normal trabzanımı yapıyorum. Ve yine aynı şekilde topluyorum. Ve yine üçgen yuvamın içine bir ikili trabzan. Bir üçgen yuvamın trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. 3 zincir çekiyorum. Ve yine bakın şu ortadaki yuvaya aynı işlemlerle modelimi yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 10 tane pıtırcıklı
trabzan yapıp dön. Evet, 10 tane pıtırcıklı trabzanlarımı yaptım. Bir tane normal trabzanımı yapıyorum. Ve yine aynı şekilde toplama işlemini yapıyorum. Pardon, burada zincir çekmeden hemen üçgen yuvamızın içine batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane de şöyle trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 3 zincir ve son yuvama da modelimi çalışıyorum. 1 2 3 ve yine 10 tane şöyle pıtırcıklı trabzanımı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 10 tane pıtırcıklı trabzandan sonra bir tane normal trabzanımı yaptım. Modelimi topluyorum. Bir tane üçlü trabzanın içine tekrar ikili trabzan. Bir tane trabzan tepesine 3 tane zincir ve kenar bölümünü yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle elimizde hiç ütü de istemiyor. Gördüğünüz gibi diğerini de zaten hiç ütülemedim. Direkt elimizle düzelttiğimizde mükemmel bir görüntü ortaya çıkıyor. Hemen bir üst sırayı da göstermek istiyorum. Kenar bölümünü bitirip dönüyorum. Evet, hemen arkasına geldim. Kenarımı bitirdim. Burada yine yuvalarımızı yapacağız. 1 2 3 zincirle başlıyorum. Hemen 3 zincirlik yere bir yuva yapıyorum. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Zaten yuva yapmayı öğrendik. Hemen yuva yaptım. 1 2 3 zincir. Bakın hemen şöyle modelin tam ortasından battım. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Bakın zaten yuva yapacağınız yerler hemen görünüyor zaten. 3 zincirlik bölümler yuva yerlerimiz oluyor. Hiç şaşırmayacaksınız arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Bakın hemen önüme model geliyor zaten. Burada ne yapıyorum? Hemen modelin ortasından batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Önüme zincir geldi. Anlıyorum ki buraya yuva yapacağım. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan yaptım. 3 zincir. Bakın yine önüme model geldi. Battım. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir ve yine buraya bir yuva daha yapıyorum. Toplamda 4 tane yuva yapmış oldum bu sefer. 1 2 3 zincir. Hemen köşeye batıyorum ve kenar bölümümü çalışacağım. Bakın 1 2 3 4 tane yuva yapmış olduk. Ben hemen kenar bölümümü bitirip dönüyorum. Kenar bölümünü bitirdim. Yine bakın artık hep aynı şekilde. Zaten burada aralarda 3 zincir çekiyoruz. Başka bir yere batmıyoruz. Hep kutucuklara batacağız. 3 zincir. Hemen bakın önümdeki ilk trabzana battım. İkili trabzan. Yuvanın içine battım. 2 tane. 2'den sonra da pıtırcıklı ikili trabzanlarımı yapıyorum. Hemen buradaki modeli bitirip dönüyorum. Evet, 10 tane pıtırcıklı trabzanımı bitirdim. İkili trabzanımı yaptım. Modeli kapatıyorum. Ve yine aynı işlemleri devam ediyorum burada da. Sanırım model muhakkak 3. sırada oturmuştur artık. Ama ben yine de bu şekilde 4. sırayı da göstermek istedim. Genelde hep 4. sırayı niye göstermiyorsunuz diye
yorumlar alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde. Önemli olan zaten model değil, modeli öğrendik. Yuvaların nereye geleceğini göstermekti. Bu şekilde 3 zincir çekerek yine karşıya geçiyorum ve modelimi yapıyorum. Bu şekilde modeli yapıyorum. 3 zincir çekiyorum diğerini, 3 zincir çekiyorum diğerini ve kenar bölümünü çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bitiş sırasını ne yapabiliriz derseniz, ben hemen diğerini de şöyle göstermek istiyorum tersinden. Şöyle bakın, tekli trabzanla bitirdim. İkili trabzanla bitirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle hemen başlangıcını onu da göstermek istiyorum. 3 zincir çektim. Yine köşe yapıyorum. Yani kenar. Evet. Tekrar 2 zincir. 3 tane ikili trabzanımı şöyle hızlıca yapıyorum. Bakın burada hemen tığımı doluyorum. Şu 3 zincirlik bölüme 3 tane tekli trabzan yaptım. Bakın şuradaki 3 tane ikili trabzanlarım var. Sık iğne yapıyorum buraya. Çok yükselmeyelim diye. 2 tane yaptım. Üçüncüyü modelin ortasına batıyorum. Yine model düzgün görünsün diye sık iğne yapıyorum. 2 tane yine trabzanların tepesine batarak sık iğne. Zincir bölümüne geldim. Tığımı doluyorum bu sefer. 3 tane tekli trabzan, yani hepsini birlikte topluyorum. Bakın şuraya geldik. 2 tane sık iğne. Üçüncüyü modelin tam ortasına batıyorum. Kapattım. Ve yine 2 tane trabzan tepelerine 3 tane tekli trabzan zincire. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu benim için bir öneri. Ben tamamen bir şalı bitirmedim. Diğerini bitirdikten sonra böyle bir kapatma geldi aklıma. Daha düzgün görünsün diye. Ama sizler başka türlü de bitiş yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bitişini nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben hatta şurayı yaptıktan sonra bir sıra pıtırcık gidebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Şimdi daha yeni geldi aklıma. Hemen bir sırada pıtırcık gidebilirsiniz. Çok da şahane, çok da güzel olur bence. Hemen şöyle bitmiş halini hızlıca örüyorum göstermek için. Yarım bırakmak istemedim. Köşemi bitiriyorum. Evet. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bitiş bölümümüz daha düzgün oluyor. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi şuraya bir de pıtırcığı nasıl yapacağız derseniz hemen şöyle gösterebilirim. Durun, şurayı yapıp hemen döneyim ben. Evet, köşemi yaptım. Şurada bir zincir çekelim. Şöyle şuraya denk getirmek istiyorum. Hemen yine burada tekli trabzan yaparız. Sık iğne yapabiliriz. Tamamen size kalmış. Bakın 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Şurada 2 tane ilmeğim var. Arasına battım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu ilmeğin arasına battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2. Ben 3 tane sık iğne diyorum ama siz ara mesafeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde pıtırcıkla bitirebilirsiniz. Çok da güzel olur. Evet. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar örüp geliyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurayı da bitirmiş olduk. Dediğim gibi bu bitiş kısmını tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şurası çok dik oldu derseniz, evet bence de dik oldu. O yüzden burayı direkt sık iğne ile geçebiliriz. Şöyle. Hiç oraya köşe yapmayız. Şöyle alternatifler bitmez biliyorsunuz. Zaten burada doğaçlama bir kenar çalıştık sizle. Önceden çalışmadım bunu. Evet. Şöyle alternatif deniyoruz. İster şu şekilde, isterseniz direkt sık iğne ile geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu ara kameram pek iyi değil. Eğer net çekmediyse ara ara baktım ama kusura bakmayın. Evet. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Eğer unuttuğum noktalar olursa veya takıldığınız noktalar olursa YouTube videosunun altına atabilirsiniz, bu videonun altına, ya da Instagram'dan bana DM'den ulaşabilirsiniz. Genelde Instagram linkini hemen kutucuk bölümüne koyuyorum. Oradan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.